Şef değil, anneyim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı, portakallı kereviz yemeği hazırladım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu harika lezzetin yapımına başlayalım. Bu güzel lezzet için malzemelerimizi sizlerle paylaşalım. Zaten ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmında da sizlere yazacağım. Ama ben yine de şöyle hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Bu yemekte belki de en önemli püf noktası diyebiliriz. Normal soğan yerine kırmızı soğan kullanacağız ve bu şekilde piyazlık doğrayacağız. 2 diş sarımsağa ihtiyacım olacak. 2 tane bu şekilde doğranmış havuca ihtiyacım olacak. Ben yazın bezelye buzdolabına koyuyorum çünkü çok tüketiyoruz biz. Gerek yer elmasında gerekse kerevizde. Benim bezelyelerim şu an yemeğe hazır bir biçimde hazır. Çünkü ben onları haşlayıp daha sonra soğuk sudan geçirip difrize attığım için şu an bezelyelerim hazır. Yaklaşık bir avuç diyebiliriz ya da bir su bardağına denk gelecek kadar bir bezelye ihtiyacım olacak. Tuzum, ve tabii ki zeytinyağlı yemeklerin olmazsa olmazı mutlaka bir tane kesme şekere ihtiyacımız olacak. Ben asla su kullanmıyorum. Kereviz ve yer elması gibi sert sebzeleri pişirirken çok güzel bir aroma ve lezzet verdiğine inandığım için şöyle gördüğünüz üzere 2 adet portakal suyunu sıktım ve bu şekilde bekleyecek. Ve tabii ki kerevizimiz. Gördüğünüz gibi kar gibi kerevizlerim var. Neden böyle kar gibi? Soyduktan sonra yarım limonu sıkıyorsunuz, üzerine döküp üzerini geçecek kadar da suyla bu şekilde bekletin. Yaklaşık 5 dakika, 10 dakika kadar bir limonlu suyun içerisine bekletirseniz gördüğünüz gibi asla kararma olmadan bembeyaz kerevizleriniz olacaktır. Malzemelerimizi hızlı bir şekilde saydım. Hiç vakit kaybetmeden bu harika lezzetin yapımına başlayalım. Ocağımızı yakalım. Zeytinyağımızı dökelim. Zeytinyağlı yemeklerde zeytinyağı kullanmaktan lütfen korkmayın. Oldukça sever. Adı üzerinde zeytinyağlı. Kırmızı soğanlarım var demiştim. Birazcık doğrandı. Kırmızı soğanlarımı ve sarımsaklarımı bu şekilde yağımızın içine alalım. Soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı gördüğünüz gibi güzelce birbirleriyle aromaları geçsin diye çeviriyorum ama havuç da çok önemli. Havucun da pişmesi biraz zaman alacağı için onları da şimdi soğanımız ve sarımsağımızla birlikte öldürelim. Haşlanmış bir havuç tadı gelmemesi için ben zeytinyağlı yemeklerimde mutlaka bir ön kavurma işlemini gerçekleştiriyorum. Artık tuzumuzu ekleme zamanı. 1 çay kaşığı tuzum var. Ben patates kullanmıyorum. Yer elması ve kerevizde patatesi tercih etmiyorum. Çünkü kereviz ve yer elması çok sağlıklı sebzeler. Dolayısıyla da hepimizin bu sağlıklı sebzeden çok daha fazla tüketmesini istediğim için patatesi kullanmıyorum. Ama siz arzu ederseniz küçük bir patatesi de yine aynı şekilde küp küp doğrayıp yemeğinize ekleyebilirsiniz. Ama benim tarifimde dediğim gibi patates olmayacak. Su da olmayacak kesinlikle. 7-8 dakika bir kavurma işlemi gerçekleştirdim. Renk tam istediğim gibi havucum, soğanım, sarımsağım olması gerektiği kıvamda. Şimdi sıra kerevizlerimi eklemeye geldi. Ben kerevizlerimi hiç süzmüyorum. Zaten siz de göreceksiniz. Bu limonlu bir suydu biliyorsunuz. Sadece şöyle bir işlem yapıp bırakacağım. Çünkü o limonun aromasının da geçmesini istiyorum. Bu şekilde alıp bırakıyorum. Bütün kerevizleri bitene kadar aynı işlemimize devam edelim. Dikkat edin, arada limon çekirdekleriniz varsa
Son bir parçam kaldı. Onu da ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi kerevizlerim gerçekten kar gibi bembeyaz. Böyle bir iki turda kerevizlerimizle birlikte çevirelim ki bütün tatlar birbirine geçebilsin. Kerevizlerimi de bir iki tur çevirdim. Şimdi artık bezelyelerimizi ekleme zamanı. Şöyle göreceksiniz zaten bezelyelerin de miktarını. Harika bir görüntü. Aslında bu kavurma işlemi sizin yemeğinizi pişirme süresini biraz daha kısaltıyor işin açıkçası. Hem süre açısından hem de lezzet açısından çok güzel bir sonuç çıkacak ortaya. Bütün malzemelerimiz eklendi ve son olarak 2 tane sıkılmış taze portakal suyumu da güzelce kerevizlerimle buluşturuyorum. Şimdi bu noktada artık ocağımızın altını birazcık açalım. Portakal suyumuzu ilave ettik. Şöyle bir karıştıralım. Bakın su seviyesi benim için yeterli. Gayet güzel. Ve emin olun su ilavesi yapmayacaksınız. Gerçekten 2 tane portakalın suyuyla bu koca tenceredeki zeytinyağlı kerevizinizi pişireceksiniz. Son bir püf noktamız var. Çekimin başında da söylemiştim. Zeytinyağlarıma mutlaka ve mutlaka bir tane kesme şekeri ilave ederim. Çünkü hem içerisindeki o gazını alacaktır hem de zeytinyağınızı daha da lezzetli kılacaktır zeytinyağlı yemeklerinizi. Bir tane kesme şekerimizi de ilave edip karıştıralım. Onu da iyice dağıtalım. Bütün işlem bu. Şimdi ocağımızı en kısa getireceğiz. Bir kapak alalım. Kapağımızı kapatalım. Ocağımızın en kısık ateşine getirelim ve yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Zaten bütün sebzelerimizi çok güzel kavurduk. Kerevizin de pişme süresi oldukça kısa olacağı için yaklaşık bir 10 dakika bize yeterli olacaktır. Yaklaşık 10 dakikadır zeytinyağlı kerevizimiz pişiyor. Bir bakalım şöyle kapağımızı açıp. Ben şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Güzel bir sunumla karşınızda olacağız birazdan. Portakallı zeytinyağlı kerevizim harika görünüyor. Ben bütün zeytinyağlı yemeklerimi şu an çok sıcak, en az 1-2 saat dolapta beklettikten sonra tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü lezzeti harika oluyor. Soğuk tüketirseniz gerçekten çok daha lezzet alacaksınız. Bugün sizlere anne tarifi, anne lezzeti harika portakallı zeytinyağlı kereviz yemeği yaptım. Şimdiden bu tarifimi yapacak ve deneyecek olanlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni lezzetlerde, yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.